halk içinde aşılarla ilgili yaratılan bir panik söz konusu. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz aşılarla ilgili? Bir de şunu sormak istiyorum. Bana geçenlerde de size sormam için yönelttiler. Grip aşısı için geç kaldık mı? Hayır, bir kez sondan başlayayım. Çok önemli bir soru. Buyurun. Çünkü o. Grip aşısı için geç kalmadık. Yani grip sezonunun daha pik yapacağı önümüzde 15 Şubat süreci var. 15 Şubat'a doğru daha yukarıya doğru çıkacağından Öyle mi? emin olabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bugün, yarın grip olmayan bir kişi grip enfeksiyonu veya başka bir enfeksiyonu yokken grip aşısı yaptırırsa bu ayın sonu itibariyle bağışıklığını 3 aşağı 5 yukarı sağlamış olur. %80 oranında biliyorsunuz bu aşıların bağışıklık sağlama kabiliyeti %80-90 civarında. Bu aşıları, ben oldum grip aşımı. Evet. Eşime de yaptırdım. Özellikle risk grubunda olanların kesinlikle grip aşılarına olmaları gerekiyor. Aşıyla ilgili dezenformasyon dünyanın her yerinde var. Evet. Bizim ülkemizde de var. Ama bilelim ki Amerika'da çok fazla, Japonya'da felaket duruma geldi. Bizde de inanılmaz bir şekilde bir takım internet şarlatanı, tababetle ilişkisi olmayan insanlar bir takım bilgileri internetten yayıyorlar. Yani işte bir Kanadalı doktor çıkıyor ki adamı galiba tutukladılar en sonunda, başka bir yol bulamadılar. Diyor ki Evet, aşı olanların hayırlı olsun, ya kanser olacaksınız ya enfarktüs geçireceksiniz ya da felç olacaksınız diyor. Evet. Bizde de buna özenen doktorlar var. Maalesef var. Üzülerek söylüyorum var. Bunlar kendilerini ezber bozan doktor olarak tanıtıyorlar. Çabuk meşhur olma heveslisi olan, çabuk isimlerini duyurma heveslisi olan, maalesef mesleklerine ve insan sağlığına bana göre ihanet eden doktorlar. Aşı bağışıklığın en garantili yoludur. Benim sizden zarar görmemem için sizi tanımam lazım. İlk mesele bu. Değil mi? Eskilerin bir lafı vardır. Derler ki bir adamı, bir kadını, bir aileyi, bir insanı tanımak istiyorsan ya bir yemek ye, ya bir yolculuğa çık, Değil ya mi? bir ticaret yap. Yani bir şey yap. Onunla bir Tabii. tanış. Aşı bizi virüsle, karşılaşabileceğimiz muhtemel virüsle tanıştıran, o muhtemel virüsün kim olduğu, ne olduğu, benim hangi bağışıklık sistemimin, hangi antikorlarıyla, hangi hücreleriyle o virüsle kavga edebileceğimi öğrendiğim bir tanıtım süreci. Evet. Ve Bu ona kadar göre kendimizi masum, hazırlayacağız. tabii bu Tabii. kadar masum, bu kadar güvenli bir tanıtım süreci de olamaz. Yani aynı kişi aşıyı yaptırmayın diyor ama öbür taraftan diyor ki falanca bağışıklık otunu yutun. Yani ot yutmak mı yoksa bağışıklık ilacı için, desteği için aşı yapmak mı? Aşı yapmak. Çünkü öbür otu aynı zamanda internet sayfasından da satıyor ya da o probiyotiği internet sayfasından satıyor. Aşı olmayın sakın diyor ama falanca probiyotiği yutun. Geçen programda söyledim, probiyotik itfaiye değil. Probiyotiği bugün yutsanız 4 hafta daha 3 hafta önce netice alamazsınız bağışıklık için. Bu nedenle aşınızı mutlaka yaptıracaksınız. Risk grubundaysanız tabii ki herkese gerekmiyor. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki sağlıklı bebelere, gençlere Evet, aşı onu gerekmiyor. söylüyorsunuz her zaman. Ama risk grubundaysanız aşı yaptıracaksınız. Aşı şarlatanlarına hiçbir aşı konusunda. Aynı şey biliyorsunuz, bir gün konuşalım bu HPV aşıları konusunda da, yani human papilloma virüs aşıları konusunda da çıktı. Yani kadınlarda, daha doğrusu genelde mikrobik kanserlerin, virüslere bağlı kanserlerin %75'i bu human papilloma virüsü oluyor. Ve Evet. bir kadında ömrü boyunca karşılaşacağı kanserlerin %5'i, hatta 5'inden fazlası rahim ağzı kanseri. Evet. Yani siz 100 kadından 5'inin karşılaşabileceği bir soruna karşı çözüm ürettiğini bildiğiniz bir aşıya nasıl karşı çıkarsınız? Kaldı ki bu aşı yaklaşık 10 senedir uygulanıyor. Evet, 10 senedir Ve uygulanıyor. 10 senedir de bir sorun olmamış bir aşı. Siz nasıl olur da bunu nöropati yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor gibi bir takım uyduruk gerekçeler aşıya karşı çıkarsınız? Ben şahsi olarak görüşümü söyleyeyim. 2 sözcükten ibaret: teessüf ederim. Bir meslektaşımızın, bir tıp mensubunun, tıp fakültesi eğitimi görmüş bir kişinin aşılar hakkında böyle ulu orta konuşması tabii ki teessüf etmeyi gerektirir, bir mecburiyettir. Bireysel önlemler dışında bağışıklığımızı güçlendirmek için biz neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Mesela evde oldukça yaşlı ya da kronik hastalığı bulunan bir insan özellikle nelere dikkat etmeli bu süreç içerisinde? Bir kere bağışıklığımızın da kapasitesinin sınırlı olduğunu bilelim. 2, güçlendirilmesinden ziyade güçsüz düşürülme tehlikesinin daha ön planda olduğunu bilelim. Evet. Yani bağışıklık sistemi, siz bir hata yapmazsanız siz zaten gereği kadar korur ve kollar.
Nasıl güçsüz düşer Nasıl bağışıklık güçsüz düşer? sistemi nasıl güçsüz düşer? Bir, kötü beslenirseniz güçsüz düşer ama 3 günlük kötü beslenmeyle düşmez. Ama 3 gün üst üste uykusuz kalmışsanız bir virüsün size yerleşme ve sizi hasta etme, hastalığa ağır geçirme ihtimaliniz o oranda artar. Demek ki uykusuz kalmayacaksınız. 2, ne kadar çok aktifseniz, egzersiz yoğunluğunuz yüksekse bağışıklık sisteminiz o kadar çok egzersiz yapıyor demektir. Yani daha çok kavgacı, daha çok direngen, daha çok mücadeleci bir bağışıklık sisteminiz var demektir. O zaman egzersizi ihmal etmemeniz gerekir. Ve stres, huzur meselesi. Çok iyi biliyoruz ki stres ve huzur kaybı ile bağışıklık kaybı başa baş giden, paralel giden bir ikili. Ve dediğim gibi biraz da beslenme meselesi. Bunlara dikkat ettikten sonra ben daha güçlü bir bağışıklığa nasıl sahip olabilirim sorusunu arıyorsanız Evet. o zaman biraz daha işin takviye kısmına Evet, takviyeler çok önemli geliyor. değil mi bu Biraz noktada? daha beslenmede ya şunları yersem biraz daha ayrıcalıklı bir iş yapmış olur muyum? Mesela probiyotik yönden güçlü olan besinleri daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok tarhana çorbası, Turşu. ne bileyim, daha çok turşu bravo, daha çok şalgam, daha çok sirke, ne aklınıza gelse probiyotik gücü ya da prebiyotik olan yani probiyotikleri daha güçlü hale getirip çoğaltacak olan örneğin soğandı, sarımsaktı, köklü sebzeler, pancarı koyun, kerevizi koyun, yer elmasını da koyun. mevsimi. Hepsinin tam zamanı. Zaten Evet, tam da zamanı. doğa döngüsü buna Çok göre doğru. kendini ayarlıyor. Evet. Yani sizin yazın yediğiniz karpuzun prebiyotik etkisi çok fazla yok. Ama kışın yiyeceğiniz bir portakalın çok daha fazla Müthiş. bağışıklık etkisi var. İçindeki C vitaminiyle, içindeki flavonollerle, kabuğundaki bir takım aktif maddelerle, limonun da aynı şekilde. Dolayısıyla biraz beslenme modelinizi kış aylarında ya şu bağışıklığa biraz daha ben bir bakayım deyip biraz daha tahin pekmez, biraz daha pekmez yoğurt, tatlı seçimlerinize ile baklava bilmem ne falan yemek yerine biraz daha magnezyum zengin olayım, biraz daha omega 3 zengin olayım diye düşünüp biraz daha balık, biraz daha kuru yemiş, biraz daha mesela fırsat buldukça güneşte görüşmek, buluşmak, D vitamini üretmek, D vitamin stoklarınızı güçlü tutmak gibi yani bağışıklığımızı etkileyen temel belli vitaminler var. Evet. Temel belli mineraller var. Temel belli yağlar var. Belli probiyotikler var. Bunları kış aylarda bedeninizde biraz daha fazla kazandırmaya başarabilirseniz biraz daha güçlü olur bağışıklığınız ama bence bunlardan önce hapşırmayı, aksırmayı bilmemiz. Yani avucumuzu açıp hapşırmamamız, sonra avucumuzda kapağı açmamamız, tuvalete girip çıkarken o avucumuzu kullanmamamız, her yemekten önce yemekten sonra elimizi yıkamamız. Çünkü virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor. Çok Nefise Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzıma sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir. Pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4, 5, 6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Yani ünlü Mayo Klinik diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizidir diyor. Yani ağzınıza parmağınızı, burnunuza parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe, virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. O hapşırdığınız mesafeye kadar gidip bir yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bu çok önemli ve tabii ki maske. Yani maske. Yani tamamen bıraktık doktor maskeyi. muayenehanelerine girdikleri zaman, hastanelere girdikleri zaman maske takmaları lazım. Ben bir sağlık meselesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir kulak burun boğaz arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Gittim hastanenin asansöründe yazıyor işte Sağlık Bakanlığı yönergesidir. Hala sağlık tedbirleri çerçevesinde hastane içerisinde maske takılması zorundur. Asansörde benden başka maskeli yoktu. Koridorda gördüğün zaman hastanenin hemşirelerin hiçbirisinde maske yoktu. Gittiğim doktor arkadaşım da maskeli değildi. Değil. Yani burada bizim tabii sağlıkçılar olarak öncelikle örnek olmamız lazım insanlara. Ama hep beraber aile büyüklerinin, annelerin, babaların, annelerin, dedelerin çocuklara bunu öğretmeleri lazım. Çocuklar çok önemli. Çünkü en çok bu virüsü yayan noktalardan birisi kreşler.
okullar. Evet. Onlar tabii yavrularımız birileriyle sosyal mesafeleri unutarak bir araya geliyorlar. Haklılar da. En açık kapımız Haklı çocuklarımız. tabii, kesinlikle. Ama onlara söyleyerek hatırlatarak, bıkmadan ama olumlamalarla söyleyerek, tehdit ederek değil. Yani takmazsan hasta olursun değil, takarsan daha sağlam olursun. Daha olumlamalı mesajlarla maske meselesini biraz daha sistemde tutmak lazım.